Bir bakkal dükkanı düşünün, sonra bu dükkanın onlarca yıl içinde otomobiller, rafineriler, bankalar ve fabrikalar yöneten 64,3 milyar dolarlık bir sisteme dönüştüğünü düşünün. Koç ailesinin sırrı tek bir ürünü satmak değildi. Asıl sır, kazandıkları her parayı bir sonraki büyümenin yakıtına çevirmeleriydi. Peki bu sistem nasıl kuruldu? Çünkü hikayenin en şaşırtıcı kısmı Koç'un ilk fabrikası değil, fabrika kurabilecek güce ulaşmadan önce verdiği karardı. Vehbi Koç 1901'de Ankara'da doğdu. 16 yaşındayken babasını kendisine bir bakkal dükkanı açmaya ikna etti. Bu dükkanın ilk bakışta olağanüstü hiçbir yanı yoktu. Küçük bir şehir, sınırlı sermaye ve savaşlardan yorgun çıkmış bir ülke vardı. Fakat Ankara'nın kaderi değişmek üzereydi. 1923'te başkent olan şehirde inşaat ve kamu yatırımları hızlandı. Vehbi Koç da dükkanda aynı ürünleri satmaya devam etmek yerine büyüyen ihtiyacın olduğu yere yöneldi. İnşaat malzemeleri ve hırdavat. Bu hikayenin ilk büyük dersiydi. Koç servetini en iyi ürünü bulduğu için değil, talebin nereye taşındığını erken gördüğü için büyütmeye başladı. 31 Mayıs 1926'da ticarethanesini Koçzade Ahmet Vehbi adıyla Ankara Ticaret Odası'na kaydettirdi. Koç topluluğunun resmi kuruluş tarihi olarak kabul edilen bu kayıt, aslında büyük bir sanayi hikayesinin değil, küçük bir ticaret kararının belgesiydi. Ama küçük bir dükkanın sınırı vardı. Sermaye sınırlıydı, pazar sınırlıydı, ürün sayısı sınırlıydı. Vehbi Koç'un önündeki soru şuydu: daha çok ürün satmak mı yoksa daha büyük bir dağıtım ağının parçası olmak mı? Ve ikinci yolu seçti. 1920'lerin sonlarına doğru Vehbi Koç, Ford ve Standard Oil gibi uluslararası şirketlerle temsilcilik ilişkileri kurdu. Buradaki kritik nokta, Koç'un henüz dünyaca tanınan ürünleri kendisinin üretmemesiydi. O daha akıllı bir pozisyon seçti. Dünyada başarılı olan markalarla Türkiye'deki talep arasında köprü olmak. Bu modelin 3 avantajı vardı. Koç yeni bir teknolojiyi sıfırdan icat etmek zorunda değildi. Uluslararası bir markanın güveninden yararlanabiliyordu. Ve en önemlisi, yalnızca bir ürün değil, o ürünün satış ve dağıtım sistemini öğreniyordu. Bugün bir şirketin gücünü fabrikalarının sayısıyla ölçmeye alışığız. Oysa Koç'un ilk dönemindeki asıl güç, ürünün kendisinden çok ürünün müşteriye ulaşmasını sağlayan ağdaydı. Ankara'daki ticaret İstanbul'a taşındı. Taahhüt ve müteahhitlik işleri büyüdü. 1938'de İstanbul'da Koç Ticaret AŞ kuruldu. Böylece aile işletmesi tek kişinin karar verdiği bir dükkandan daha düzenli bir şirket yapısına doğru ilerlemeye başladı. Fakat dağıtımın da bir sınırı vardı. Bir noktadan sonra başkasının ürününü satmak, başkasının teknolojisine ve marjına bağımlı olmak demekti. Türkiye'de üretim ihtiyacı büyürken Vehbi Koç'un önünde yeni ve daha riskli bir tercih belirdi. Temsilci olarak kalmak mı, üretici olmak mı? 1940'ların sonuna gelindiğinde Türkiye'de birçok ürün hala dışarıdan geliyordu. Ancak ülkenin sanayileşme politikaları değişiyor, yerli üretim ihtiyacı büyüyordu. Vehbi Koç yalnızca ithalat ve temsilcilikle uzun vadede sınırlı kalacağını gördü. 1948'de General Electric'le yapılan işbirliği, Türkiye'de ampul üretimi için yeni bir dönemin kapısını açtı. Fabrika 1952'de üretime başladı. Bu kararın önemi ampul satmaktan çok daha büyüktü. Koç ilk kez üretimin nasıl planlandığını, teknolojinin nasıl transfer edildiğini ve ortak bir sanayi girişiminin nasıl yönetildiğini öğreniyordu. Ardından 1950'lerde Türk Traktör, Türk Demirdöküm ve Arçelik gibi yatırımlar geldi. 1961'de Aygaz'ın kurulmasıyla birlikte üretim ve dağıtım ağı farklı alanlarda genişledi. Peki Koç bu şirketleri tek başına mı kurdu? Hayır. Bir sonraki hamle onu yalnızca Türkiye'de büyüyen bir şirket olmaktan çıkarıp uluslararası ortaklıkları kullanan bir sanayi platformuna dönüştürecekti. Vehbi Koç'un modelinde dikkat çeken bir tercih vardı. Dünyanın büyük şirketleriyle her alanda rekabet etmeye çalışmak yerine onların sermayesini, teknolojisini ve bilgisini Türkiye'ye taşımak. Ford, General Electric, Fiat ve Siemens gibi ortaklıklar bu yaklaşımın örnekleriydi. Koç, dışarıdan yalnızca ürün getirmiyor, know-how, lisans ve üretim kabiliyeti getiriyordu. Böylece yabancı ortaklık, kısa vadeli bir satış anlaşmasından uzun vadeli bir sanayi okuluna dönüşüyordu. 1959'da Otosan kuruldu. 1960'da Ford Consul otomobil ve Ford Tamis kamyon montajı başladı. 1966'da Anadolu üretildi. 1968'de Fiat ortaklığıyla Tofaş kuruldu ve 1971'de Murat 124 üretimine geçildi. Bu gelişmeleri tek tek otomobil hikayeleri olarak görmek eksik olur. Koç'un kurduğu formül şuydu: markayı getir, teknolojiyi öğren, Türkiye'de üret, dağıtım ağını kur, talebi büyüt. Böylece tek bir otomobil satışından elde edilen gelir, yeni bir fabrika, yeni bir tedarikçi ve yeni bir dağıtım kanalı oluşturabiliyordu. Servet artık tek işlemden değil, birbirine bağlanan şirketlerden doğuyordu. Fakat şirketler çoğaldıkça yeni bir tehlike ortaya çıktı. Bu kadar farklı işi tek bir aile nasıl yönetecekti?
1960'lara gelindiğinde Koç'un sorunu artık yalnızca büyümek değildi. Otomotiv, beyaz eşya, enerji, üretim ve dağıtım gibi farklı alanlar aynı yapının içinde büyüyordu. 1963'te Koç Holding AŞ kuruldu. Koç Holding'in resmi tarihçesine göre bu yapı, hızlı gelişen ve çeşitlenen şirketlerin stratejisini belirlemek, koordinasyonunu sağlamak ve uzun vadeli planlamayı yürütmek amacıyla oluşturuldu. İşte servet hikayesinin en kritik kırılması burada yaşandı. Holding, şirketleri yalnızca aynı isim altında toplamıyordu. Bir şirketin nakit gücü başka bir sektördeki yatırımı destekleyebiliyor. Farklı sektörlerden gelen gelirler tek bir alandaki dalgalanmanın etkisini azaltabiliyordu. Bu nedenle Koç'un gerçek ürünü yalnızca otomobil, beyaz eşya ya da enerji değildi. Gerçek ürün, sermayeyi farklı sektörler arasında dolaştırabilen bir sistemdi. Ancak çeşitlendirme tek başına başarı garantisi değildir. Çok fazla alana girmek, yönetilemeyen bir karmaşaya da dönüşebilir. Koç'u ayakta tutan ikinci unsur, aile sahipliği ile profesyonel yönetimi aynı yapı içinde bir arada tutma çabasıydı. Ve bu bizi hikayenin en zor sorusuna götürüyor. İlk neslin kurduğu servet, sonraki nesillerde neden dağılmadı? Büyük bir şirket kurmak zordur. Fakat kurucunun ardından o şirketi büyütmek daha da zordur. Çünkü ikinci nesilde aile büyür, ortaklar çoğalır ve karar alma süreci karmaşıklaşır. Koç örneğinde kurumsallaşma yalnızca bir yönetim sözcüğü değildi. Vehbi Koç, 1984'te yönetim kurulu başkanlığını oğlu Rahmi M. Koç'a devretti. Daha sonra bu görev Mustafa V. Koç'a, 2016'dan sonra ise Ömer M. Koç'a geçti. Buradaki mesele, koltuğun aile içinde devredilmesi kadar şirketin yalnızca bir kişinin hafızasına bağlı kalmamasıydı. Holding yapısı, profesyonel yöneticiler, halka açık şirketler ve farklı paydaşlar, servetin kişisel mirastan kurumsal bir sisteme dönüşmesine yardımcı oldu. Başka bir ifadeyle, servet yalnızca miras bırakılmadı. Mirasın çalışacağı bir mekanizma kuruldu. Bu ayrım, aile şirketlerinin en büyük sınavıdır. Birinci nesil fırsatı görür, ikinci nesil sistemi büyütür, üçüncü nesil ise sistemi günün koşullarına uyarlayamazsa, önceki iki neslin kazanımlarını kaybedebilir. Koç'un tarihindeki son büyük sıçramalar, bu sistemin yalnızca geçmişte kurulmadığını, gerektiğinde satın almalarla yeniden ölçeklendirildiğini gösterdi. 2000'li yıllarda Koç grubu artık Türkiye'nin en büyük sanayi gruplarından biriydi. Bu aşamada büyüme yöntemi değişti. Sıfırdan yeni şirket kurmanın yanında stratejik satın almalar ve birleşmeler öne çıktı. 2006'da Koçbank ile Yapı Kredi birleşti. Aynı yıl Koç topluluğu, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olarak tanımlanan TÜPRAŞ'ı bünyesine kattı. Bu işlemler yalnızca şirket sayısını artırmadı. Koç'un ekonomideki konumunu farklılaştırdı. Otomotivde üretim, enerjide rafineri, finansta bankacılık ve dayanıklı tüketimde markalar aynı büyük portföy içinde yer aldı. Bugün bu portföyün büyüklüğünü anlatan rakamlar ise şaşırtıcı. Koç Holding'in 2025 sonuçlarına göre topluluk 2025'te 64,3 milyar dolar konsolide gelir elde etti. Aynı yıl kombine yatırımlar 3,7 milyar doları, son 5 yıldaki toplam kombine yatırımlar ise 16,1 milyar dolara ulaştı. Grup ayrıca 60'tan fazla ülkede faaliyet gösterdiğini belirtiyor. Bu rakamlar tek başına başarıyı açıklamaz. Asıl soru hala aynı. Bu büyüklük nasıl korunuyor? Cevap, Koç'un gelirleri tüketmek yerine sürekli yeni kapasiteye, teknolojiye, ortaklıklara ve satın almalara yönlendiren sermaye döngüsünde yatıyor. Peki bütün bu tarih bize Koç ailesinin gerçek sırrı hakkında ne söylüyor? Koç ailesinin hikayesi, bir bakkal dükkanından imparatorluğa sıçrayan tek bir mucizenin hikayesi değil. Önce talebin büyüdüğü yere gittiler, sonra başkalarının markalarını Türkiye'de büyüten bir dağıtım ağı kurdular. Türkiye üretmeye başlayınca fabrikalara girdiler. Teknoloji açığını uluslararası ortaklıklarla kapattılar. Farklı sektörleri tek bir holding sistemi altında birleştirdiler. Kazandıkları sermayeyi yeni yatırımlara yönlendirdiler. Ve en kritik aşamada servetin bir kişinin hayatına değil, kurumların devamlılığına bağlanmasını sağladılar. Bu yüzden Koç'un asıl sırrı çok para kazanmak değildi. Asıl sır, parayı bir sonuca değil, bir sonraki başlangıca çevirmekti. 1917'de küçük bir dükkanda başlayan ticaret, 1926'da şirketleşti. Şirket fabrikalara, fabrikalar şirketler grubuna, şirketler grubu ise sermayesini yeniden üreten bir sisteme dönüştü. Büyük servetler çoğu zaman tek bir büyük hamleyle kurulmaz. Doğru pazarı erken görmek, doğru ortaklığı seçmek, üretime zamanında geçmek ve kazanılanı yeniden yatırmak gibi küçük kararlar onlarca yıl boyunca üst üste biner. Koç ailesinin hikayesinden geriye kalan en güçlü cümle belki de budur. Bir serveti kuran ilk karar olabilir. Onu yüzyıl boyunca yaşatan şey ise sistemdir. Sizce Koç'un büyümesindeki en kritik hamle hangisiydi? Dağıtım ağı mı, yabancı ortaklıklar mı, sanayi yatırımları mı, yoksa holding sistemi mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtiniz.